Evet, bir videomla daha tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bu videomda da sizlere uydu kumandamın bazı tuşları çalışmıyor. O tuşları, kumandayı değiştirmeden nasıl tamir edeceğim, nasıl yapacağım, bundan bahsedeceğim sizlere. Şimdi ilk öncelikle şu gördüğünüz kumandayı bir açalım. Şöyle dokunarak direkt bu şekilde açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da elektronik sistemi arkadaşlar kumandanın. Buna hiçbir şey yapmanıza gerek yok zaten. Bunu direkt buraya takın. Burada kalsın bu. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok başka. Şimdi tuşlara gelecek olursak arkadaşlar, ben bunu daha önce uydu cihazımda denediğim için siz de bu şekilde yapacaksınız. Hangi tuşlar çalışmıyorsa şu gördüğünüz evde eşlerimizin, annelerimizin kullandığı alüminyum folyoyla bunu tamir edeceğiz arkadaşlar. Hangi tuşlar çalışmıyorsa o tuşların şu iç kısmına alüminyum folyoları ufak ufak keserek tuşlara yapıştıracağız. Şu gördüğünüz yapıştırıcı sayesinde arkadaşlar. Benim tespitime göre şu kumandanın üzerinde gördüğünüz sağ, sol ve aşağı yukarı tuşları çalışmıyor arkadaşlar. Bastığımda zor basıyor ya da hiç çalışmıyor. O yüzden şu alüminyum folyoyla bunu düzelteceğim. Şimdi kumandayı tekrar yerine koyalım. Şuradaki alüminyum folyoyu bir açalım arkadaşlar. Hiçbir şekilde boşu boşuna kumandaya para vermenize gerek yok benim bu yaptığımı yaptıktan sonra. Ama unutmayın, sadece çalışmayan tuşlara alüminyum folyo takacaksınız. Çalışan tuşlara takarsanız kumanda sapıtıyor açıkçası. Sağa sola, öne arkaya gitmeye başlıyor. Ya otomatik sesi açıyor ya da kanalları değiştiriyor otomatik olarak. O yüzden sadece çalışmayan tuşlara takacaksınız arkadaşlar. Yani tuş açılarına göre alüminyum folyoyu kesmeniz yeterli arkadaşlar. Ben küçük küçük parçalara böleceğim onları. Zaten hemen kesiliyor. Herhangi bir şey yok. Şimdi ben tek tek bunları kesiyorum ufak ufak. Ben tuşların üstüne bunları monte edeceğim. İlk önce tabii bir ölçülerini alalım. Aslında biraz daha yaklaştıracağım sizlere. Tam olarak kumandayı çekeceğim. Sonra daha sonrasında yüzümü göstererek de anlatmaya devam ederim. Yüzümü göstermeden de anlatırım en azından. Daha net anlayabilirsiniz neyi nereye taktığımı. Şimdi kendimi göstermeyeyim. Direkt yakın çekimde uydu kumandamı göstereyim ki daha net anlayın. Şuradaki yön aşağı yukarı tuşlarına alüminyum folyoyu güzelce keserek tek tek koyacağım arkadaşlar. Zaten direkt kendi de kopuyor. Bu tuşları direkt ayarlayacağım. Şimdi bununla işimiz yok, bu mekanizmayla. Bu biraz kenarda kalsın. Direkt tuş takımıyla bizim ilgimiz var. İlk önce şu alüminyum folyoları bir oraya göre ayarlayayım ki her kestiğimi bir tuşun üstüne koyuyorum yani. Mantık bu arkadaşlar. Naha bu demeyin. Gerçekten mantıklı arkadaşlar. Boşu boşuna para vermenize gerek yok. Ben bu tekniği bulduktan sonra çok rahat ettim. Hiç ücret ödemeden bunu yaptım. Şimdi bir tanesini buraya koyduk. 4 tane yapacağız arkadaşlar. Benim 4 tane tuşum çalışmıyor. Bazısında menü tuşum da çalışmıyor. Diğer kumandamda onu yaptım. Şimdi de sizlere bunu kameralı olarak gösteriyorum. Diğerinde mantıklı randıman aldığım için. Kesinlikle para vermenize gerek yok arkadaşlar. Direkt benim yaptığımı yaparak kumandanızı eski haline getirtirebilirsiniz. Dediğim gibi sadece çalışmayan
tuşlarınızın üstüne yapıyorsunuz arkadaşlar. Çalışan tuşlara yapmıyorsunuz. İki tane tuşa gördüğünüz gibi koydum. Birazdan daha da yakın çekimde göstereceğim. Şimdi görün diye bu şekilde yaptım. Şimdi üçüncü tuşum için bir tane alüminyum folyo kesiyorum. Tabi alüminyum folyoyu keserken dikkat edin arkadaşlar. Çok ince ve hassas olduğu için hemen kopabiliyor. Kopmamasına dikkat edin. Üçü de kestik. Şimdi dördüncüyü kesiyorum arkadaşlar. Direkt tuşun şekline göre ayarı veriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde alüminyum folyoyu 4 tane tuşun üstüne yerleştirdim. Tabi bunu böyle koyup kapatmaya kalktığımız zaman bu alüminyum folyolar yerinden kayabiliyor. Onun için direkt şu yapıştırıcıyı kullanacağız arkadaşlar. Hangi tuşlar çalışmıyorsa, hangi tuşları alüminyum folyonun üstüne koyacaksanız ilk önce o tuşları bir yapıştırıcı döküyoruz ve 15 dakika bekletiyoruz arkadaşlar, yapıştırıcı sağlam olsun diye. Alüminyumları tekrardan tuşların üstünden geri alıyorum. Evet, aldım. Şimdi şuradaki 4 tane 1, 2, 3, 4, yani şu 4 tarafa tam o siyah noktaların üstüne yapıştırıcıyı hafiften dokunduracağım. Şuradaki OK tuşu var arkadaşlar. Şu büyük ortadaki OK tuşu. Bunu da yapacağım. 5 tane yapalım. 5 taneyi birazdan 5.'yi de çekeceğim. Hafiften dokundurmanız yeterli. Yani kaymasını engellesin. Alüminyum folyonun yeterli olacaktır. Dediğim gibi bu yaptığım ikinci kumandam. Şu an diğer kumandayı uydu cihazımda kullanıyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istedim. Yani yapmadığım, kesin emin olmadığım şeyleri sizlerle paylaşmıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sürdüm yapıştırıcımızı. Şimdi 15 dakika sonra bekleyeceğim. Ondan sonra alüminyum folyolarımızı yapıştıracağım. Evet, 10 dakika doldu şimdi arkadaşlar. Şu alüminyum folyo ile bir işimiz kalmadı. Bunu bir kenara koyalım. En azından rahat rahat göstereyim size de. Burada 5 tane tuş için kestiğim alüminyumlar var. Folyolar var. Bunları tek tek şimdi yerlerine koyuyorum arkadaşlar. Yapışkanımız kurudu. Şimdi daha iyi yapışacak en azından. Bir daha da yerinden çıkmayacak. Bir tanesini yaptım. Şimdi diğer ikincisini yapıyorum. Şimdi üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Ya zaten şimdi göremiyor olabilirsiniz ama birazdan bittikten sonra net olarak sizlere daha yakın çekimden göstereceğim. Bu şekilde üçüncü tuşumuzu da yapıştırdık. Şimdi dördüncü tuşumuzu da yapıştıracağız, alüminyumu.
Evet, dördüncü tuşumuza da yapıştırdık. Ve son olarak orta yani OK tuşuna yapıştıracağız arkadaşlar. Alüminyum folyomuzu. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kumandamızın çalışmayan tuşlarını, alüminyum folyolarımızı taktık. Şimdi nasıl açtıysak o şekilde kapatacağız. Şu an işlemimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan kumandamızı kapatıyorum. Uydu kumandamız hazır arkadaşlar. Hadi şimdi hep beraber bir deneyelim bakalım olmuş mu? Şimdi televizyonumuzu açtım arkadaşlar. Kumandamız burada. Biraz önce tamir ettiğimiz kumanda. Şimdi yön tuşuna bir basalım. Her tarafa ok hareket ediyor. Bir de son olarak şu gördüğünüz OK tuşu arkadaşlar. Bu da çalışıyor mu? Ona da bir bakalım. Kanallar diyelim mesela. OK'ye tıkladık. Evet, çıkıyor. Exit'e geri basalım. İşte multimedya diyor. OK'ye basalım. Evet, gördüğünüz gibi bu alüminyum folyoyu takmadan önce arkadaşlar hiçbir şekilde basmıyordu OK tuşu. Zorluyordum basmıyordu. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar, biraz önce de gösterdim televizyon üzerinde de çalışmayan düğmelerimizi alüminyum folyo ile çalıştırmayı başardık. Bunu tabii ki ben uydu kumandasında yaptım. Siz bunu televizyon kumandasında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.